Merhaba kedi sever dostlar. Bugün kedilerin dünyasında belki de en çok konuşulan konulardan birine dalıyoruz. Kediler neden hep dört ayak üzerine düşer? Bunu mutlaka görmüşsünüzdür. Balkon kenarında yürüyen bir kedi dengesini kaybeder, kalbiniz hoplar. Ama o, hop, dört ayak üzerine iner. Sanki hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam eder. Peki bu bir sihir mi? Yoksa biyoloji ve fizik mi? Bugün bu gizemi çözmek için kedilerin muazzam fiziğine, evrimsel özelliklerine ve biraz da serbest düşüş fiziğine bakacağız. Hadi gelin, birlikte hem bilim insanlarının hem de sokak kedilerimizin gözünden bu mucizevi yeteneği inceleyelim. Kedilerin dört ayak üzerine düşme becerisi, bilim dünyasında righting reflex, yani düzeltme refleksi olarak bilinir. Peki bu refleks tam olarak nedir? Bir kedi havada dengesini kaybettiğinde, beyni ve iç kulaktaki denge organları hemen harekete geçer. Omurga ve kaslar devreye girer ve kedi, düşerken havada bir dönüş hareketi yapar. Bu süreç öylesine hızlıdır ki, çoğu zaman 2/10 saniye gibi kısa bir sürede tamamlanır. Göz kırpmanızdan bile hızlı. Bu refleks nasıl çalışıyor? Başın yönü belirlemesi. Kedi önce başını aşağıya çevirir. Çünkü iç kulaktaki denge sistemi, yerin nerede olduğunu anında algılar. Ön gövdenin dönüşü, ardından omuz bölgesi ve ön gövde başın yönüne döner. Arka gövdenin takibi, arka gövde, ön gövdenin hareketini takip eder. Omurganın esnekliği burada hayat kurtarır. Bacakların açılması. Son aşamada kedi tüm bacaklarını açar, inişe hazırlanır ve şok emici gibi çalıştırır. Bu aşamalar, havada kediye adeta bir akrobat görünümü kazandırır. Eğer bunu yavaş çekimde izleseniz, sanki bir olimpiyat jimnastikçisinin havada yaptığı hareketlere benzer. Ve en ilginci, kediler bu yeteneğe doğuştan sahip değil. Yeni doğmuş bir yavru kedi, düşerse, bu hareketi yapamaz. Genellikle 3-4 haftalıkken refleks belirginleşmeye başlar. 6-7 haftalıkken ise bu beceri tam olarak gelişir. Kısacası, bir yavru kedi bile önce biraz stajyer akrobatlık yapıyor. Kedilerin bu becerisinin arkasında yatan en önemli güç, omurgalarının inanılmaz esnekliği. İnsan omurgasıyla kıyaslandığında, kedilerin omurları arasındaki bağlar daha gevşek ve esnek. Ayrıca kedilerde köprücük kemiği yok. Bu sayede ön ayakları vücudun altına değil, yanlarına doğru da rahatlıkla hareket edebiliyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Kediler, havada dönmek için gövdeyi bir bütün gibi çevirmek zorunda değiller. Omurgalarını ve vücutlarını iki ayrı parça gibi kullanabiliyorlar. Ön gövde bir yöne dönerken, arka gövde başka bir yöne denge sağlar. Adeta havada bir helikopter pervanesi gibi. Ve bu yetenek, onlara inanılmaz bir denge ve manevra kabiliyeti kazandırıyor. Kedilerin düşüşleri üzerine bilim insanları uzun yıllar çalıştı. Hatta 1970'lerde New York'ta veterinerler tarafından ilginç bir gözlem yapılmış. İkinci ya da üçüncü kattan kediler daha çok yaralanıyor. Ama 7. ya da 8. kattan düşen kediler bazen daha az hasarla kurtulabiliyor. Bu olay, literatüre High Rise Syndrome, yani yüksekten düşme sendromu olarak geçti. Peki bu nasıl mümkün? Kedi önce hızlanıyor ama belli bir noktadan sonra gövdesini adeta bir paraşüt gibi açıyor. Böylece hava direncini artırıp düşüş hızını sabitliyor. Buna fizikte terminal hız diyoruz. Kısacası, kedi belli bir noktadan sonra daha da hızlanmıyor, adeta havada süzülüyor. Bu durum yüksekten düşen kedilerin bazen daha az zarar görmesini sağlıyor. Tabii ki bu onların dokunulmaz olduğu anlamına gelmiyor. Evet, kediler inanılmaz reflekslere sahip. Ama bu, kedi asla yaralanmaz demek değil. Çok yüksekten düşmelerde iç organ yaralanmaları görülebilir. Sert zeminlere düşmek riski artırır. Ayrıca fazla kilolu kedilerde refleks daha yavaş işler. Bu yüzden evde balkonlar ve pencereler için güvenlik ağı kullanmak çok önemli. Bir kediyi dört ayak üzerine inerken görmek harika. Ama güvenliğini sağlamak bizim sorumluluğumuz. Gördüğünüz gibi kedilerin dört ayak üzerine düşmesi bir mucize değil. Tamamen evrimsel uyum, esnek omurga, denge refleksi ve fizik kuralları sayesinde oluyor. Kısaca, baş döner, gövde döner, bacaklar açılır ve iniş gerçekleşir. Bunu bilmek, kedilere olan hayranlığımızı azaltmaz, aksine artırır.
Bu videoyu beğendiyseniz, beğeni yapmayı ve kedilerin muhteşem dünyasını keşfetmeye devam etmek için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Hoşça kalın.